Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ünlü bir markanın yine çantasını çalışacağız. Harika bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada 8 parçadan oluşuyor çantamız. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Aynı mantıkla parçayı büyütüp küçültebilirsiniz. Ben burada orijinaline yakın ebatlarda çalışmaya çalıştım. Büyük bir çanta. Rahatlıkla plaj çantası olarak kullanabileceğiniz güzel bir çanta oldu. Burada sadece dediğim gibi 8 parçadan oluşuyor. 4 tanesi büyük ve 4 tanesi daha küçük parçadan oluşuyor. Küçük parçalar bizim çantanın yan körük kısmını oluşturuyor. Harika bir çanta oldu. Bakın şöyle sizlere çantayı da göstermek istiyorum. Dilediğiniz gibi içine astar yapabilirsiniz ama astarsız olarak da kullanabileceğiniz harika şık bir çanta oldu. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağım ve bir çift deri askı kullanacağız. Ve çantayı örmek için tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Çantamızın ilk önce parçalarını yapmaya başlayacağız. Çantamız toplamda 8 parçadan oluşmakta. 4 tanesi büyük, 4 tanesi de küçük olacak. Biz büyük parçanın ben bir tanesini hazırladım. 4 tane büyük parçayla başlayacağız. Daha sonra küçük parçanın detayını sizlerle paylaşacağım. Burada büyük parçayı hazırlarken en son sık iğne sırası var. Bunun 2 tanesi aynı yönde olacak. 2 tanesi de farklı yönde olacak. Onu da yaparken sizlerle paylaşacağım. Bu parçanın sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. En uç noktasına kadar ölçtüğüm zaman 52 santim boyu, eni de 13 santim. Şimdi parçamızın yapılışına geçelim. İpimi burada aldım. İpimi ilk burada kilit yapıyorum ve bunu zincirden saymayacağım. Şimdi burada 19 artı 3 tane zincir çekeceğim fazladan. Yani toplamda 22 tane zincirimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip geliyorum. 19. zinciri elimle tuttum ve 3 tane fazladan zincir olacak. 1, 2 ve 3. Toplamda 22 tane oldu. Tığın üzerine ipimi doladım ve 19. zincirin içine, yani sondan 4. zincirin içine battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkartacağım. Burada yarım trabzan veya çakma sık iğne de deniyor. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yarım trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki zincir boşluğuna batıp tekrar üçünü bir çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Zincirimle birlikte toplamda 20 tane yarım trabzan olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. En son zincire 20. yarım trabzanı yaptım. Kenarda 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada biz batarken aralardaki boşluklara batacağız. Bakın üstteki boşluklara değil, bu yarım trabzanların aralarındaki boşluklara batacağım. 2 tane zincir çektim. Hemen önündeki aradaki boşluğa batmıyorum. Bakın bir sonraki yarım trabzanın önündeki boşluğa batacağım. Bir sonraki yarım trabzanın aradaki boşluğa, buraya ilk yarım trabzanı yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir sonraki aradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde
aralardaki boşluklara tekrar yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Buraya kadar 18 tane yarım trabzan oldu zincirle birlikte. En son bakın burada boşluğum kaldı. Buraya 2 tane yarım trabzan yapacağım. Son boşluğa 19. yarım trabzan ve kenarda bizim 2 tane zincir vardı burada. Şimdi zincirin üstündeki ikinci zincirin içine battım ve buraya son 20. yarım trabzanı bu şekilde yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar kenarda 2 tane zincir çekeceğiz. Örgümün arkasını çevirdim. Hep sıra başlarında hemen dibindeki boşluğa batmayacağım. Bir ilerisindeki ikinci boşluğun içine batacağız. İkinci boşluğun içine batıp ilk yarım trabzanı bu noktaya yaptım. Devam ediyorum şimdi tekrar. Aradaki boşluklara yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. İlk biz başlarken 2 zincir çektikten sonra ilk boşluğun içine batmıyoruz. Hep sıra başlarında o şekilde yapacağız. İkinci boşluğun içine ilk yarım trabzanı oluşturdum. Bakın sıramın sonunda son boşluğum kaldı. Buraya kadar 18 tane yarım trabzanım olmuş oldu. Şimdi son 2 tane burada yarım trabzan yapacağım. Buraya kadar 18 tane, son boşluğun içine 19. yarım trabzan ve kenarda bizim 2 tane zincirimiz var. Üstteki yani ikinci zincirin içine batıp ve son 20. yarım trabzanı bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar kenarda 2 tane zincir, örgümün arkasını çevirdim. İlk önce hep sıra başlarında ilk boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğun içine batıp buraya ilk yarım trabzanı oluşturmuş oldum. Bu şekilde tekrar yarım trabzanları ara boşluklara oluşturacağız. En son boşluğa geldiğimiz zaman en son boşluğa 19. yarım trabzan ve son 20. yarım trabzanı da ikinci zincirin içine batıp 20. yarım trabzanı o şekilde oluşturmuş olacağız. Bu şekilde ileri geri parçamızı büyüteceğiz. Ben burada eksiltme yapacağım yere kadar 39 sıra ördüm. Şimdi sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Bundan sonra artık eksiltmemize başlayacağız. Parçamızın boyu 42 santim. Şimdi burada en son 39 sıra ördükten sonra yine 2 zincir çektim. Kenarda tekrar örgümün arkasını çevirdim. Şimdi tekrar yine sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın sıranın sonunda 1, 2 ve 3 tane burada boşluğum olacak. Buradaki 3. boşluğa kadar tekrar yine aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Sıranın sonunda eksiltme yapacağım. Buraya kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada zincirle birlikte 16 tane yarım trabzan oldu. Bakın sonda kenardaki zincirle birlikte 1, 2, 3 tane boşluğum var. Tığın üzerine ipimi doladım. Artık burada eksiltme yapacağım. Sondan 3. boşluğun içine battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bunu tığımda bekletiyorum. Şimdi burada tığımın üzerine ipi dolamayacağım. Hemen yanındaki boşluğa battım. İlmeği çıkartıp tığımda 4 tane ilmeğim var. Bunların tek seferde hepsini çıkarttım. Şimdi zincir kısmına geldik. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ikinci zincirin yani tepedeki zincirin içine battım. Şimdi kenar oluşturacağım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkartıp buraya yarım trabzan yaptım. Bu şekilde burada bir tane eksiltme yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi tekrar hemen ilk önce yine burada eksiltmemi yapacağım. Bu tarafta düz bir şekilde yukarı çıkacağız. Sağ tarafta bakın buradan da eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Bir taraftan eksilteceğiz. Diğer taraftan eksiltme yapmayacağız.
Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. İlk boşluğu atlıyorum. Bakın buradaki kenardaki birinci boşluğu atlıyorum. Hemen yanında bizim eksiltme yaptığımız boşluk var. Eksiltmenin yanındaki sol tarafındaki boşluğun içine battım. Tığın üzerine ipimi doladım. İkinci boşluğun içine battım. Tığımda 3 ilmeğim var. Bunu tığımda bekletiyorum. Şimdi tığın üzerine ipimi dolamayacağım. Bir sonraki boşluğun içine battım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yine burada eksiltme yaptım. Şimdi artık burada eksiltme yapmayacağım. Sıranın sonuna kadar tekrar aralara yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Yine aynı şekilde kenarda yaptığımızın aynısını yine aynı şekilde yapacağız. Son boşluğun içine ilk önce buraya yarım trabzan ve en son ikinci zincirin içine son yarım trabzanı yaptım ve bu şekilde bu sırayı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum. Yine 2 zincir çekeceğim. Tekrar örgümün diğer tarafını çeviriyorum. İlk boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğun içine buraya yarım trabzanla başladım. Yine sıramın sonuna kadar yine aralara birer tane yarım trabzan yapacağım. Yine burada sonda 3 tane burada boşluğum kalacak. Zincir boşluğuyla 1, 2, 3 tane boşluk kalıncaya kadar yarım trabzanları yapalım. Burada zincirle birlikte 13 tane yarım trabzan oldu. Kenardaki zincir boşluğuyla 1, 2 ve 3 tane sıra sonunda boşluğum var. Şimdi eksiltmemi yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Sondan 3. boşluğa battım. İlmeği çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. İkincisini batarken tığın üzerine ipimi dolamadan ilmek aldım. Ve tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Şimdi kenar oluşturmak için tığın üzerine ipimi doladım ve ikinci zincirin içine batıp buraya bir yarım trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincir. Yine örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen burada ilk önce yine eksiltme ile başlayacağım. Bu taraftan eksiltme yaptığımız için tekrar eksiltme yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen dibindeki boşluğa atlıyorum. İkinci boşluğun içine battım. İlmek çıkardım. Ve bir sonraki boşluğa battım. Tekrar ilmek çıkarttım. Tığımda 4 ilmeğin hepsini tek seferde çıkarttım. Şimdi tekrar yine yanından itibaren aralara birer tane yarım trabzan yapalım. Bu şekilde sıra sonuna gelelim ve tekrar kenarda 2 zincir çekip örgümüzün arkasını çevirip yine eksiltme diğer sıranın eksiltme noktasını yani sonda 3 tane boşluk kalacak. Buraya kadar gelelim. Tekrar eksiltme yaptığım yere geldim. Sondan bakın 1, 2 ve 3 tane zincir boşluğuyla 3 boşluğum var sıranın sonunda. 3, 6, 9, 10 tane burada yarım trabzan yaptım. Şimdi tekrar eksiltme yapacağım. Sondan 3. boşluğa battım ve bir sonraki boşluğa tekrar batıp 4 ilmeği çıkarttım ve şimdi tekrar kenar oluşturmak için zincir boşluğuna bir yarım trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Yine örgümün diğer tarafını çeviriyorum. İlk boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğun içine batıp tekrar burada bir eksiltme daha yapacağım. Bir sonraki boşluğa battım ve tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Şimdi tekrar yanından itibaren yine birer tane tekrar trabzan yapacağız. Bu şekilde yine burada yaptığımızın aynısını yine burada yapacağız. Tekrar 2 zincir çekip tekrar örgümüzün arkasını çevirip yine sonda 3 tane burada boşluk kalacak. Yine eksiltme noktamıza kadar gelelim. Tekrar burayı paylaşacağım. Tekrar eksiltme yapacağım noktaya geldim. 3, 6, 7 tane yarım trabzan yaptım ve 3 tane de boşluğum var sıranın sonunda. Tekrar buraya eksiltme yapacağım. Ve kenar oluşturacağım. İkinci zincirin içine batıp bir yarım trabzan, tekrar 2 zincir, yine diğer tarafı çeviriyorum.
Dibindeki boşluğu atladım ve bir sonraki boşluğun içine batıp tekrar eksiltme yapacağım. Bir sonraki boşluğa battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Tekrar yanındaki boşluktan itibaren yine birer tane tekrar trabzan yapacağım. Son boşluğun içine bir yarım trabzan ve bir tane de ikinci zincirin içine batıp ve son buraya yarım trabzan oluşturdum. Tekrar 2 zincir ve tekrar örgümün arkasını çevirip yine aynı şekilde kenarda yaptığımız gibi yine eksiltme noktamıza kadar geleceğim. Bakın tekrar sıramın sonunda 3 tane boşluğum var. 1, 2 ve 3. Tekrar burada eksiltme yapacağım. Yine kenar oluşturacağım. İkinci zincirin içine batıp bir yarım trabzan, tekrar 2 zincir. Yine örgümün arkasını çevirdim. İlk boşluğu atladım, ikinci boşluğa battım ve bir sonraki boşluğa battım. Yine buraya bir eksiltme ve yanından itibaren tekrar bir yarım trabzan, son boşluğun içine bir yarım trabzan ve zincirin içine bir yarım trabzan yaptım. Şimdi tekrar yine 2 zincir çekip diğer tarafı çevirdim. Dibindeki boşluğu atladım. Bak şimdi burada 2 tane burada boşluğum var. Şu şekilde yapacağız burayı da. Hemen ilk 2 zincir çektikten sonra bizim burada bakın 3 tane boşluğumuz var. 2 zincir çektim. Şimdi hemen burada eksiltme yapmaya başlayacağım. Sondan 3. boşluğa battım ve sondan 2. boşluğa batıp buraya bir eksiltme yaptım ve şimdi buraya 2. zincirin içine batıp ve bu şekilde kenar oluşturmuş oldum. Bu şekilde eksiltmelerimi tamamlamış oldum. Şimdi ilk yaptığım eksiltme sıramı buluyorum. Bakın şuradan itibaren ben eksiltme yapmaya başlamışım. Tam buraya işaretleyicimi takacağım. Şimdi sizlerle saymak istiyorum kaç sıra eksiltme yaptığımı. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. Tam 11 sıra burada eksiltme yaptım. Şimdi bir sıra bakın çevresine sık iğne gideceğim. Şimdi onun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada en son kenar yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Buradaki bizim yaptığımız yarım trabzanın içine batacağım. Burada ilmekleri alırken hepsini birlikte almayacağım. Çok fazla boşluk olmaması için yarım trabzanların arasına boşluğa batacağım. Ve buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar yine aynı boşluğa ikinci sık iğne yaptım. Bakın bir sonraki 2 zincirlik boşluğa 2 zincirlik boşluklara tam batıyorum. Bu şekilde tekrar buraya 2 tane sık iğne. Bakın burada kenarda yarım trabzan var. Yarım trabzanı bu şekilde batmayacağım. İplerin bakın ikisini alıyorum. Yarısını almış oldum. Tam orta noktaya batacağım. Yarım trabzanların çok boşluk olmaması için arasına batıyorum. 1 ve tekrar yine aynı boşluğa ve 2. Bakın bir sonraki 2 zincirlik boşluğa tam bu şekilde batıyorum. Yine 2 tane sık iğne. Şimdi tekrar yarım trabzan yerine geldim. Tam burada 4 tane ipimiz var. Yarısını 2 tanesini alıyorum ve buraya 2 sık iğne, bir sonraki boşluğa tekrar 2 sık iğne, tekrar yarım trabzanın tam orta noktasına batıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde bir sonraki 2 zincirlik boşluğa 2 sık iğne. Tekrar buradaki bizim eksiltme yaptığımız noktaya kadar gelelim. İşaretleyici noktaya geldim. Şimdi yine aynı her boşluğun içine
yine ikişer tane sık iğne yapacağız. Bakın yarım trabzan yerine geldim. Yarım trabzanların tam ara boşluğuna batıyorum. Zincirlerin de zincir boşluğuna batıp yine ikişer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Tekrar ikişer tane sık iğne yapalım. Bizim buradaki başlama noktamıza kadar gelelim. Parçayı başladığım noktaya geldim. Biz buradan başlamıştık parçayı yaparken. Şimdi sıramın sonunda son boşluğum kaldı. Buraya da 2 tane sık iğne. Şimdi aşağı doğru düz devam edeceğim burada sık iğne yapmaya. Hemen ilk buradaki bizim zincirin içine, kenardaki zincire battım ve buraya bir sık iğne. Şimdi bir sonraki yarım trabzanın tepesindeki boşluğa birer tane bu şekilde her trabzanın tepesine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde birer tane sık iğne yapalım, köşeye bir tane ve şimdi tekrar yine diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta uygulayacağız. Son buradaki zincirin içine bir sık iğne ve yan tarafa geldiğimiz zaman ilk boşluğun içine tekrar yine ikişer tane her boşluğa sık iğne yaparak ilerleyelim ve buradaki bizim başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son boşluğa da bu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi ben burada birleştirme yapacağım. İpimi bu noktada kopartacağım. İpimi çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde battım ve bu ipimi iç kısmı aldım ve şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp ve tekrar bu kısa ipi iç kısmı almış oldum. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi bu kısa ipi aralarda yürütüp saklayalım. Bu şekilde parçamızı tamamlamış olduk. İkinci parça yaptım. Birebir aynı. Bakın bu şekilde. Aynı olacak şekilde iki parçamı ördüm. Şimdi 2 tane daha uzun parça yapacağız. Yine aynı buradaki gibi birebir aynı şekilde yapacağız. Sadece diğer 2 parçada uzun parça yaparken sık iğne yönü farklı olacak. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde 2 tane daha parça örelim. Sizlere anlattığım gibi ben 2 tane bu şekilde parçamı bitirdim. En son parçayı bitirdikten sonra eksiltmelerimizi tamamladık. Ardından hemen buradan itibaren tekrar sık iğnelerimi yapmaya devam etmiştim. Bu şekilde 2 tane parçamı hazırladım. Diğer 2 parçayı da sık iğnenin yönü farklı olacak. Çünkü parçalarımızı zıt şekilde bu şekilde koyacağız ve buradan birleştireceğimiz için sık iğnenin düz tarafı burası olması gerekiyor. Yani buradaki bitirdiğim kısmının diğer yönünü çevirdikten sonra sık iğne örmeye başladım. 2 tanesini de sık iğnenin zıt yönde bakan şekilde düz tarafını bu şekilde yapacağız. Şimdi onu 4. parçayı hazırlarken de sizlere onu paylaşacağım. Ve bu şekilde koyduğumuz zaman bakın buradaki sık iğnenin düz tarafı ve buradaki sık iğne düz olması gerekiyor. 2 tane de şimdi anlatacağım şekilde parçanın sık iğnesinin yönünü farklı öreceğiz. Birebir 3 ve 4. parçayı aynı anlattığım gibi yapacağız. Ve sadece sık iğneni örerken diğer yönünü çevirip 2 tanesini o şekilde sık iğne örmeye başlayacağız. Şimdi onu sizlere yapımını paylaşacağım. Ben burada eksiltmemi tamamladıktan sonra biz normalde 1 ve 2. parça yaparken bir zincir çektikten sonra hemen dibindeki boşluğa batıp sık iğne yapmaya devam ediyorduk. Buradan devam ediyorduk. Şimdi 3 ve 4. parçayı da parçalar birbirine zıt olması için şimdi bir zincir çektim. Örgümün bakın arkasını çevirip ondan sonra sık iğne yapmaya başlayacağım. O şekilde sık iğnenin yönü farklı olmuş olacak.
Şimdi bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa battım. İlk sık iğnemi buraya yaptım. Bakın bir sonraki boşluğa atlıyorum. Yine buraya 2 tane sık iğne. Yine aynı diğer parçalarda yaptığımız gibi birebir aynı teknikle örmeye devam edeceğim. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa yine 1 ve 2. İkişer tane sık iğneler yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde ilerleyelim. Aşağı kısma gelince bakın burada birer tane yarım trabzanımız olduğu için birer tane batıyoruz. Ve diğer kenara geldiğimiz zaman yine ikişer tane sık iğne yapalım ve başlangıç noktamıza kadar gelelim ve bu parçayı da tamamlayalım. Dördüncü parçamızı 2 tane de bu şekilde parçamızı öreceğiz. Uzun parçadan toplamda 4 tane olmuş olacak. Ve ardından tekrar 4 tane de kısa parça olacak. Sizlere onu da anlatımını yapacağım. 4 tane burada kısa parça hazırlarken aynı birebir uzun parçada yaptığım gibi 20 tane yarım trabzanla başladım. Sadece birebir aynısını yaptık. Tek farkı boy olarak daha kısa yapmış olduk parçamızı. Uzun parçada 39 sıra yarım trabzan yaptıktan sonra 40. sıradan itibaren eksiltmemizi yapmıştık. O şekilde tamamladık. Yine kısa parçada 30 sıra yarım trabzan yaptım. 30 sıra yarım trabzan yaptıktan sonra 31. sıradan itibaren eksiltmemi tamamladım. Aynı uzun parçada yaptığım gibi 2 tanesini sık iğne yönünü kısa parçada yine aynı şekilde yaptım. Ve diğer uzun parçada yaptığım gibi 2 parçada sık iğnenin düz tarafını parçanın arka tarafından itibaren tamamladıktan sonra parçayı arkasına itibaren sık iğne yaptık. Yönü aynı şekilde uzun parçadaki 2 parçanın aynısını kısa parçada da uygulamış oldum. Bu şekilde parçalarımı tamamladım. Sizlere bu şekliyle parçaların ölçüsünü de vermek istiyorum. İlk önce uzun parçanın boy olarak ölçtüğüm zaman 52 santim, derinlik 13 santim uzun parçanın ölçüsü. Şimdi kısa parçanın da sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Boyu 45 santim. Yine aynı şekilde derinlik birebir aynı yaptığımız için derinlikte 13 santim. Şimdi bu yaptığımız parçaları birleştirme işlemini sizlerle paylaşacağım. Şimdi sırada yaptığımız parçaları birleştirmesini yapacağız. Ben burada parçalarımı birleştirdim. Bir tane kaldı. Onu da sizlerle birlikte birleştireceğim. Küçük parçaları bakın şu şekilde birbirlerine zıt bakacak şekilde birleştirmesini yaptım. Küçük parçaları birleştirdim. Bakın yine aynı şekilde bir diğer küçük parçayı karşılıklı birleştirmesini yaptım. Bu şekilde 2 küçük parçaları birleştirdim. Şimdi büyük parçaları birleştirirken de yine aynı şekilde büyük parça 2 tane parçayı aldım. Zıt zıt da birbirine ters bakacak şekilde birleştirdim. Şimdi sırada diğer parçayı da sizlerle birlikte birleştireceğim. Onu yapmak için bak şu şekilde parçamı zıt bir şekilde parçamı koydum. Burada sık iğne kısımları düz taraf üstte kalacak şekilde yerleştirdim. Şimdi dikme işlemini sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi bu alt kısmından birleştirmesini yapacağım ve ta ki şurada bizim ilk 40. sırada biz eksiltmeye başlamıştık. 39. sıranın tam bakın 39. sıram benim burası. Tam buraya kadar birleştirme yapacağım. İsterseniz buraya işaretleyici de takabilirsiniz. Ben takacağım bu noktaya. Tam 39. sıranın bittiği yere işaretleyici taktım. Yine aynı şekilde diğer kısımda da eksiltme yaptığım nokta benim burada.
39. sırası bura. Şimdi buraya da işaretleyicimi taktım. Bu noktaya kadar birleştireceğim. Şimdi kendime doğru çeviriyorum. Rahat bir şekilde birleştirmek için. Şimdi burada ipimi biraz içeriden yürüteceğim. Burada geniş uçlu iğne kullanıyorum. Dikme işlemi yapıp o şekilde birleştireceğiz. Burada düğüm atacağım. İpimi kenar noktasına kadar gelip biraz yürüteceğim. Tam köşe noktasına kadar ipimi yürüttüm. Benim burada 20 tane kenarda sık iğnem var. Tam köşedeki sık iğnenin içine bak şu şekilde sık iğnenin ikisini birlikte almayacağım. Sadece alttaki duran bakın şuradaki içteki duran tek ipime tığımı battım. Bu noktadan ipimi çıkarttım. Şimdi diğer parçayı aldım. Yine köşe noktası benim. Bakın şurada benim 20 tane sık iğnem var. Tam köşedeki sık iğnenin üstteki duran tek kanadına batıyorum. Ve tekrar yine buradaki battığım noktadan tekrar ipimi çıkarttım. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Bakın aşağı doğru burayı birleştireceğim. Birleştirirken de sık iğnelerin iki kanadını birlikte almayacağım. Bakın içteki duran kanatlarına batıp o şekilde birleştirme işlemini yapacağız. Bir sonraki sık iğneye geliyorum. Hep içte kalan iplere tığımı batıp dikeceğim. Sırasıyla gelen ilmeklere karşılıklı batıp bu şekilde dikme işlemini yapalım. Ta ki bizim buradaki 39. sıranın olduğu işaretleyici taktığım noktaya kadar gelelim. Buraya kadar birleştirelim. Sıramı birleştirdim. Şimdi buradaki bizim 40. sıranın başlangıcına geldik. Eksiltmeye başladığımız noktaya geldik. İşaretleyici çıkartacağım. Son batma noktasını buraya yapacağım. İşaretleyicinin olduğu ilmeğe batıp karşılıklı son noktayı buraya battım ve bir kere daha aynı yere sağlam olması için batıyorum. Ve şimdi ipimi tekrar parçanın ters tarafına aldım. Şimdi iç kısımda biraz ipimi yürüteceğim. Bu şekilde ipimizi sakladık. Parçamın bu kısmını da birleştirdim. Hepsini dediğim gibi bu şekilde parçalarımızı, küçük parçaları birleştireceğiz. Büyük parçaları da bu şekilde birleştireceğiz ve ardından tekrar devam edeceğiz. Birleştirdiğim büyük parçanın bir tanesini aldım ve şimdi diğer birleştirdiğim büyük parçayı da aldıktan sonra bunun ikisini birbirine uç uca ekleyip şimdi bu aradaki boşluğu birleştirme yaparak burayı kapatacağım. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Köşedeki parçanın kenarındaki sık iğneye işaretleyici taktım.
Yine aynı şekilde diğer parçanın da köşedeki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi bu işaretleyicinin olduğu yerden birleştirme yapmaya başlayacağım. Bizim bu kenarda 20 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi işaretleyicinin olduğu, bakın alt kısımdan iğnemi bu noktadan çıkarttım. Yine içeriden biraz ipimi yürüttüm ve köşedeki sık iğneden iğnemi çıkarttım. Şimdi diğer köşedeki sık iğnenin içine tekrar iğnemi battım ve tekrar yine buradaki noktadan iğnemi çıkarttım. Şimdi bir sonraki boşluktan itibaren tekrar yine karşılıklı ilmeklere batıp içteki duran ilmeklere bu şekilde batıp birleştirme işlemini yapacağım. Bu şekilde birleştirelim. Şuradaki orta noktaya kadar gelelim. Ortadaki boşluğa geldim. Yine karşılıklı ilmeklere battım. Şimdi tam ortadaki birleştirdiğim yere de birer tane bu şekilde karşılıklı battım. Ve aradaki açıklığı kapatmış olduk. Şimdi hemen diğer parçanın köşesinden itibaren karşılıklı tekrar birleştirme işlemini yapacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi karşılıklı ilmeklere batalım. En son burada yine köşe noktasına kadar geleceğiz. Köşedeki sık iğnenin içine batacağız. Ben burada işaretleyici taktım köşe noktalarıma. Buradaki 20 tane bizim sık iğnemiz var. Yani 1. ve 20. sık iğnelere batmış oluyoruz. Şimdi bu en son bu noktada bitirip daha sonra ipimi de iç kısımda saklayacağım. Parçamızı bu şekilde birleştirmiş olacağız. Bu şekilde birleştirdiğimiz iki büyük parçanın tam orta noktasını da bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi görünüşü bu şekilde olacak. Şimdi parçam bu şekildeyken diğer birleştirdiğim küçük parçayı, ikili olan küçük parçayı aldım. Şimdi tam ortadan birleştirdiğimiz noktaya denk getiriyorum. Tam buradaki küçük parçadaki birleştirdiğimiz kısımla aynı hizasına denk getirmemiz gerekiyor. Şu şekilde koydum. Şimdi ben burada işaretleyici takacağım karşılıklı. Burada kayma olmaması için işaretleyici taktım. Tam köşelerine bu şekilde işaretleyici taktım. Şimdi daha sonra ben burada ara ara işaretleyici takacağım. Birleştirme yaparken kolay olması için. Tam köşeyi de köşe noktasına da işaretleyici taktım. Ve buradan devam ediyorum birleştirme yapmaya. Bakın yukarı doğru şu şekilde birleştireceğiz. Buradaki büyük parça ile bu bizim küçük parça çantanın yan körük kısmını oluşturacak. İşaretleyici takarken ilk önce şu yukarı kısımdaki tam aynı hizasına denk getiriyorum. Buradan aşağıdan devam edip ara ara işaretleyici takarsanız burada bakın fazla gelebilir buradaki nokta. O yüzden tam aynı hizada olması için yukarıdan buradan başlayıp işaretleyici takarsanız daha iyi olur. Parçanız kaymaz. Tam buradan başladım. Köşelerine işaretleyici taktım. Devam edeceğim burada ben. Ara ara işaretleyici takacağım. Bir tane de bu noktaya takacağım.
ve bu şekilde birleştirme yapacağız. Şimdi biz ilk önce bu iki ucu birbirine birleştirmeye başlayacağız. Daha sonra aşağıya kadar geleceğiz. Bakın orta noktasına biz burada işaretleyici takmıştık. Tam yan parçayla büyük parçanın tam birleştirme kısımlarını tam ortaya denk getirmiştik. Daha sonra devam edeceğiz buradan ve diğer şu şekilde diğer tarafı da burada birleştireceğimiz gibi diğer tarafa kadar gelip bu noktada bitireceğiz. Şimdi ilk önce şuradan başlayacağım. Bakın ben yine ipimi içeride başlangıcımı yaptım, yürüttüm biraz. Tam şu kenar kısımdan ipimi çıkarttım. Ve yine aynı buradan yine başlayacağız dikmeye. Köşe kısımdan iğnemi çıktım ve şimdi diğer parçayı alıyorum. Yan parçamızı aldım. Şimdi yine aynı şekilde eşit olması için yine buradan nereden başladıysam yine burada da aynı şekilde başlangıcımı yaptım. Şimdi devam edeceğim. Burada karşılıklı ilmeklere, ilmeklerin iç kısmında kalan noktalara batacağım. Düzgün bir şekilde dikeceğiz. Hep ilmekleri iç kısmındaki noktalara batacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi yine aynı şekilde devam edelim. Birleştirme yapmaya devam edelim. Bizim buradaki yan parçanın bakın taban kısmına doğru geliyorum. Tam köşeye kadar bakın buradaki düz bir şekilde aşağıya kadar gelip köşeye kadar gelelim. Tekrar köşe noktasını sizlerle paylaşacağım. Köşeye kadar geldim. Şimdi biz buradan başladık birleştirme yapmaya. Şimdi köşeye kadar geldim. Şimdi daha sonra taban kısma doğru döneceğiz. Birleştireceğiz buradan. Şimdi köşeden tekrar yine aynı şekilde işaretleyicimi çıkarttım. Yine kaldığım noktadan itibaren karşılıklı ilmeklere batıp dikme işlemi yaparak bu şekilde birleştirme işlemini yapacağım. Sırası gelen boşluklara battım. Bu şekilde birleştirme işlemini yapacağız. Yine karşılıklı ilmeklere batacağım. Bu orta noktaya kadar gelelim. Tekrar bu noktayı paylaşacağım. Orta noktaya geldim. Ben burada işaretleyici çıkarttım. Tam birleştirme noktalarına da birer defa batacağım. Boşluk kalmaması için bu noktalara da batıp dikme işlemini yapacağım. Daha sonra yanındaki ilmeğe geçiyorum. Yine ilmeklerin iç kısmındaki ilmeklere karşılıklı batıp bu şekilde dikme işlemini yapacağım. Buradan devam edeceğim. Tekrar dikme işlemini yapacağız. Tam köşeye geldiğimiz zaman burası bizim çantanın taban kısmı. Şimdi şu şekilde tam köşeye geldikten sonra buraya köşelere işaretleyici taktım. Şimdi yukarı kısmından biz buradan devam edip yukarı kısma kadar birleştirme yapacağımız için burada parçada birleştirme yaparken kayma olmaması için tam iki ucu birbirine burada birleştirip işaretleyici taktım ve ara ara yukarıdan itibaren köşeye kadar burada işaretleyici takacağım. Buradan devam edeceğim. Tekrar işaretleyici taktıktan sonra buradan köşeye kadar geldik. Daha sonra yukarı doğru çıkıp ve tam bu noktada birleştirme işlemini bitireceğiz. Buraya kadar birleştirmeyi yapalım.
Yan parçayı birleştirdim ve bu noktadan ipimi çıkarttım ve ipimi iç kısımda saklamış oldum. Bu şekilde çantanın yan parçasını eklemiş olduk. Şimdi diğer küçük parçayı alacağım. Yine diğer yan parçamızı buraya yerleştireceğiz. Bakın şöyle yerleştirdiğimiz kısım bizim ucuna eklediğimiz uzun parça burası ve tam onun arasına küçük parçayı yan parça olacak şekilde bu noktaya ekledik. Şimdi çantamı açtırıyorum ve diğer parçamı alacağım. Şimdi şuradaki kısma bu noktadan başlayacağım birleştirme yapmaya. Küçük parçayı aldım yanına. Yine biz parçayı birleştirirken düz tarafından birleştirdiğimiz için bu şekilde yan parçamı aldım. Yine ilk işaretleyici takmaya şuradaki uçtan başlayacağım. Ara ara işaretleyici takacağım burada. Buradan tekrar birleştirme yapmaya başlayacağım. Tam şurayı tam orta kısma denk gelecek şekilde, burası bizim çantanın taban kısmı. Bakın şöyle tam yine buradan diğer tarafta yaptığımız gibi burası bizim çantanın tabanı oluyor. Buraya işaretleyici takacağım. Aynı yine diğer köşesine de tam orta kısmın köşelerine işaretleyici taktım. Buraya da yine köşelere işaretleyicimi takacağım. Parçanın diğer köşesine de buraya işaretleyici taktım. Burası bizim çantanın taban kısmı oluyor. Buraya kadar bakın uç kısmından başlayacağım birleştirme yapmaya. Aşağı doğru inip köşeye geldiğim zaman tekrar tabana doğru döneceğim. Yine aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız. Buraya kadar geleceğim. Diğer köşeye geldikten sonra tekrar yine şu uç kısımları kaymaması için buradan ara ara işaretleyici takacağım. Buraya göre ayarlamamı yapacağım. Ardından dümdüz bir şekilde yukarı doğru parçamı birleştireceğim. Diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi bu tarafta da uygulayalım. Parçamızı birleştirelim. Çantayı ben tamamladım. Askılarını da diktim. Sizlere askıda göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde bir tarafı uzun. Aynı şekilde diğer tarafta da yine askının bir tarafı uzun. Orijinaline yakın en uygun askıyı bu şekilde buldum. Bence çok şık oldu. Aldığım yerin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünü paylaşacağım ve ne kadar kağıt kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantanın eni 45 santim ve yükseklik 33 santim ve bir de bu yüksek olan kısmın ölçüsünü paylaşacağım. 43 santim de burası var. Ben toplamda 400 gram kağıt kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu çantayı rahatlıkla plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Harika bir çanta oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.